Şaşılık, gözü hareket ettiren, kaslar vardır ve bu hareketi sağlayan kaslar iki gözde dengeli olarak hareket etmektedirler. Bu, gözü, kasları, gözü hareket ettirirken paralel şekilde hareket etmektedirler. İşte iki gözdeki bu paralelliğin bozulmasına biz şaşılık diyoruz. Yani bir göz bir tarafa bakarken diğer gözün de aynı şekilde aynı tarafa bakması gerekirken farklı bir tarafa bakması şaşılık olarak belirtilmektedir. Şaşılığın birçok nedeni vardır. Doğuştan olarak meydana gelebileceği gibi sonradan da olabilir. Sonradan olan nedenler genellikle şaşılığı çocuklarda daha sık görüyoruz. Doğuştan olan nedenler kasla ilgili nedenlerden kaynaklanmaktadır. Genellikle kasın kütlesinin normalden fazla olması, az olması, kasın anatomik, yapısal bozukluklarına bağlı olarak meydana gelmektedir ve doğuştan olan göz kaymaları, şaşılık durumları genellikle erken dönemde tedavisinin cerrahi olarak yapılması gereken olgular arasındadır. Çocuklarda olan şaşılıkların diğer nedenleri, doğuştan olan nedenler dışındaki nedenleri ise göz kaslarını hareket ettiren, kasların kontrolünü sağlayan bazı mekanizmalar vardır. Bu mekanizmalardaki bozukluklara bağlı olabilmektedir. Yani gözü beraber dışa hareket ettiren mekanizmalar ya da içe hareket ettiren mekanizmaların dengelerinin bozulmasına bağlı olarak olabilmektedir. Ya da gözlük ihtiyacına sekonder olarak ortaya çıkabilmektedir. Eğer bir çocukta gözlük ihtiyacına bağlı sekonder bir kayma var ise gözlükle gözlük verildiği zaman, çocuğun ideal gözlüğü verildiği zaman çoğu zaman ameliyata gerek kalmadan bu çocuklarda tedavi sağlanabilmektedir. Çocukluk dönemindeki göz kaymalarında en önemli problem göz tembelliği gelişimidir. Çünkü beyin kayan gözün görüntüsünü algılamak istemez ve bunu baskılar. Baskılayınca kaymayan gözün görmesi gelişir. Kayan gözün görmesi baskılandığı için o gözde görme işlevi o aşamada kalır, ileri aşamaya gitmez. Çocuklarda göz gelişimi 6 yaşına kadar tam anlamıyla tamamlandığı için çocuğun erken döneminde bu gelişimi engelleyen şaşılık gibi bir faktörde göz tembelliği ortaya çıkabilir. Bu durumda göz tembelliğinin mutlaka bu olgularda tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi şekilleri olarak eğer gözlük ihtiyacına bağlı bir kayma varsa gözlük ihtiyacının belirlenip gözlüğün verilmesi gerekir. Ama gözlük ihtiyacına bağlı olmayan kaymalar genel olarak cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Tabii her olgu da her şaşılık olgusu çocuk olgu demek doğru değildir. Erişkinlerde de görülebilir. Erişkinlerde özellikle beyinden gelen sinirlerin hasarına bağlı, bu bir hastalığa bağlı ileri yaşlarda mesela bir şeker hastalığı, bir tansiyon yükselmesi yapabildiği gibi bir kafa travması sonrası da şaşılıklar olabilmektedir. Bu göze gelen sinirlerin, göz kaslarına gelen sinirlerin felçlerine bağlı olarak şaşılıklar olabilmektedir. Bu olgularda geçici tedavi şekilleri uygulanmaktadır. Mesela botulinum toksin uygulanması bu olgularda ilk 6 aylık süreçte hastanın şaşılığını düzeltmek için uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi olabilmektedir. Eğer olayın meydana geldiği süreçten sonraki 6. aydan sonra şaşılık düzelmiyorsa, bir sinir felcine bağlı bir travma sonrası şaşılık meydana gelmiş ve bu hastalarda düzelme 6. aya kadar düzelme olmuyorsa bundan sonraki aşamada ya cerrahi tedavi ya da botulinum toksin tedavileri devam edecek şekilde ilk zamanda uygulandığı gibi daha sonraki süreçlerde de uygulanabilmektedir. Şaşılıkta tedaviler bu şekildedir. Bir kasa cerrahi müdahale uygulandığı zaman tekrar cerrahi müdahale uygulanması kasın çevresinde, dokularda yapışıklıklar olduğu için oldukça zor olmaktadır. Ama gerektiği olgularda nadir de olsa tekrar cerrahi müdahaleler uygulamak zorunda kaldığımız durumlarda uygulayabiliyoruz.